Merhaba arkadaşlar, Gezgin Kitaphanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. İstanbul'un Asya yakasındayız ve 15'e yakın yeri gezeceğiz. Pendik'e gelmek isteyenler bu 15 yeri gezmesini tavsiye ediyorum. Tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedeceğiz. İlk gezi rotamız Pavli Adası. Ancak Pavli Adası'na giremiyoruz çünkü askeri bir sosyal tesis olduğundan dolayı ziyarete kapalı. Sadece ordu mensupları ve yakınları sosyal tesisin hizmetlerinden yararlanabiliyor. Tarihte oldukça eski zamanlardan beri dinlenme ve mesire alanı olarak bilinmekte olan Pavli Adası, geçmişte denize girilen ve piknik yapılan bir yer olarak tercih edilmekteydi. 1970'li yıllarda denizin doldurulması ile birlikte Pavli Adası karaya bağlanmıştır. Böylelikle bir mendereye dönüştürülmüş olan yarımada günümüzde etkisini kaybetmiştir. İstanbul Tersane Komutanlığı'na bağlı olarak bulunan Pavli Adası, İstanbul'da yer alan güzel bir adamız. Sıradaki gezi rotamıza doğru ilerleyelim. Karşımıza neler çıkacak? Türbeler çıkacak, bir müze çıkacak. Hadi bakalım. Ve ikinci durağımıza geldik. Pendik Doğa ve Bilim Müzesi. Güzelyalı'ya gelip ziyaret edeceğiniz bir yer. Çocuklarınızla ziyaret etmeyi de unutmayın. Hadi şimdi içeri girelim ve içerideki eserlere bakalım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin mesleğiniz neydi acaba? Sizin mesleğiniz neydi acaba? Herkes onu soruyor. Ben veterinerim ama veterinerlik alakası yok. Neredeyse Türkiye'de binlerce veteriner var ama bu işi yapan yok. Evet. Çok güzel. Veterinerin de yapması gayet normal bu işleri. Şimdi 8 oda varmış. 8 odayı tek tek gezeceğiz. Biz o zaman ilk odadan başlıyoruz. Pendik Doğa ve Bilim Müzesi 2011 yılında açılmış. Darıca Hayvanat Bahçesi'nde hayatını kaybetmiş olan hayvanlar ve canlılar burada tahnitlenip yani mumyalanıp içi doldurulup sergileniyor. Anlatımsa bak. Ne oluyor? Çok beğendim. Çok Yediniz mi? beğenmiş. Çok beğendim. Çok beğenmiş. Sen kalsana burada. Kuşlara bakalım. İster misin? Olmaz annem Çok size- eğlendik, çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ahmet Bey, siz buradasınız. Nevzat Bey, Yasemin Hanım. Bizim eğlencemiz burası. Çok etkileyici ama yani bu kadarını beklemiyorduk. Yani 500 çeşit hayvanımız var. Evet, o timsahlar, tilkiler Yani hepsi. %99'u vital hayvan. Hayvanat bahçesi bu hayvanı bana vermeyeydi bu iş olmazdı. Değil mi? Onların da Hanım katkılarıyla. da bunları iyi bir sene evinde biriktirmeye müsaade etmeyeydi dairenin içinde gene olmazdı. Hadi ya, dairenin içinde biriktirdiniz. Daire içi 2 tane oda boşalttık. Başka nereye koyacağım? Sadece koyacak yerim olmadı. Başladık yer arama. Biz de konu buraya konduk. Kendi imkanlarımızla kiramızı ödüyoruz, vergilerimizi ödüyoruz. Keşke devlet de yardım etsin. Belediye falan yardım ediyor mu? Pendik Belediyesi. Belediye bizde yok ki belediye burada. Özel imkanlarınızla. Hayvanların içini boşalttınız mı? Boşalıyorsun. Tabii, başka durmaz. Sadece bir deri kalıyor. Deri kalıyor. Direkt ilaçlıyorsun. Kokmasın, yolunmasın diye. Ondan sonra güzel yıkanıyorlar. Gözlere cam gözler konuyor. Orijinal göz zaten olamaz. Ona benzer gözler koyuyor. İşte telden skele yapılıyor içine. Mesela içine tel olmasa şekil verilmez hayvanlara. İşte böyle. Çok teşekkür ederiz. 30 sene oldu uğraşıyoruz. Çok 10 senedir güzel açıldı. Açılışlar beri. Pendik'te görmeniz gereken yerleri tek tek geziyorum. Şimdi bir türbeye geldik ve bu türbe hakkında bilgi verelim. Evliyaullah'tan Kemikli Hazretleri Türbesi. Evliyaullah'tan olduğu söylentisi yaygın olup mahalleli tarafından anlatıldığına göre 250-300 yıllık bir çam ağacı bulunmakta. Uzunluğu ise 60 metre civarında olduğu sanılmaktadır. Yanında iki isimsiz mezar daha bulunur.
Türbenin etrafı demir parmaklıklarıyla çevrelenmiş ve koruma altına alınmıştır. Evliya Çelebi buradan bahsetmiş. Ondan dolayı 1600'lü yıllarda burası mevcutmuş. Pendik eski mezarlığına geldik. Osmanlı döneminden kalmış bir mezarlık. Bakımsız bir halde bütün mezarlar kırılmış, içi açılmış. Biz buraya niçin geldik? İki şey için geldik. Hemen arkamda da Kaynarca istasyonu var. Kaynarca tren istasyonunun olduğu yerde Temenye Pendik höyüğü vardı. Ama bu höyük yol çalışmaları ve tren yolu çalışmalarından dolayı yok oldu. Artık bu höyüğe ulaşamıyoruz. Bunun yanında Pendik'te ziyaret etmem gereken bir yer daha vardı. O da Bizans Nekropoli yani mezarlığı. Eski mezarlığa gelmemin nedeni de buydu. Arıyordum ama mezarlığın açık tam bir konumu yok. Ondan dolayı etrafa bakmakla yetiniyordum sadece. Umarım bulabilirim. Bu mezarlık Aydın yolu ile sahil yolu arasında bir yerde bulunuyor. Bulmak çok zor. Bizans nekropolü mezarlığının yerini bilen varsa yorumda bana yazarsa çok mutlu olurum. Evet, yorumları bekliyorum Pendikliler. Pendik'in ilk camisine geldik ama cami restorasyonda olduğundan dolayı kapalı. Pendik'te Adnan Menderes Bulvarı ile İbn Sina Caddesi'nin kesişiminde bulunan Hilmi Abbas Paşa Camii, Müslümanlığı sonradan kabul eden Rum asıllı bir kadın tarafından inşa edilmeye başlanmıştır. Pencere seviyesine kadar yükselen cami inşaatı bilinmeyen bir nedenden dolayı uzun süre durmuş. 1910 yılında Hilmi Abbas Paşa tarafından yarım kalan inşaat tamamlanmıştır. Pendik'in ilk camisidir. Abbas Hilmi Paşa, İstasyon Camii, Reşadiye Camii olarak da bilinir. Pendik gezimize devam ediyoruz. Şimdiki durağımıza doğru ilerliyoruz. Atay, nasıl gidiyor gezimiz? Özlemiş misin sokağa çıkmaya? Yasak yasak, buraya girmek yasak yoksa düşerler. Kapatalım, tamam. Bak buraya sarı bant çekmişler. Heh. Kapatalım. Tamam, hadi gidelim. Gel. Tamam, oyna. Dönemin ilk yıllarına damgasına vuracak olan Burla Biraderler şirketinin ilk adımları böylece atılmış oldu. Cumhuriyet'in ilanından 1960 yıllara kadar ithalat alanında ülkenin en önemli firması haline gelen Burla Biraderler, otomotivden beyaz eşyaya, elektrikli aletlerden takım tezgahlarına, ampulden büro makinelerine, kağıttan sanayi ham maddelerine kadar birçok alanda ithalat gerçekleştirdiler. Atatürk'ün makam araçlarından birçoğunu ülkeye getirmişlerdir. Sedat Simavi'den Vehbi Koç'a kadar birçok haliyle yolları kesişen Burla ailesi, Türkiye'de pek çok kazançlı iş yapmıştır. Dönemin zenginlerinden Burla ailesi, sayfiye yeri Pendik'te kendine ait bir köşk yaptırdı. Köşk aynı zamanda kaderine terk edilen Şapel'in tam yanında yer alıyordu. 1945 yılından sonra Şapel'e sahip çıkan Ortodokslarla birlikte Burla ailesi de buraya sahip çıkmıştı. Aile daha sonra buradan taşındı. Günümüzde köşkün ve Şapel'in bulunduğu araziye Burla Biraderler Korusu adı verilmiş ve arazi Sitan olarak tayin edilmiştir. Burla Biraderler Köşkü restore edilerek kütüphane olarak kazandırılmış ve bugün gençler üniversiteye hazırlanmak için burada çalışıyorlar. Çok güzel bir kütüphane, mutlaka gelin ve buradaki mimari dokuyu görün. Pendik Çarşı Camisi'ne uğrayacağız ve oradan da 7 kilometre ileride yer alan bir çeşmeye gideceğiz. Gezimizi Kurtköy tarafında sonlandıracağız. Pendik Çarşı Camisi'ne geldik. Burası 1958 yılına kadar bir kiliseydi. Pendik Çarşı Camii terk edildiği için tütün deposu olarak kullanılan kilise binası 1958'de yıkılarak yerine klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki Çarşı Camii inşa edilmiş. 1886 yılında İstanbul'u gayrimüslimlerin katkısıyla bir kilise olarak inşa edilmiş. Bir yıl sonra İstanbul'un bütün papazlarının katıldığı açılışta kiliseye ebediyete kadar mabedimiz denmiş. Ancak 1924 mübadelesiyle gayrimüslimler göç etmiş ve kilise hizmete kapanmıştır. Pendik'te tarihi köşk bulmak çok zor. Karşımıza çıkan Pendik merkezi bir tane köşk var.
Onun dışında biraz önce gezdiğimiz Gula Biraderler Köşkü var. Peki ne oldu da Pendik Çarşı merkezde bu kadar az, bir elin parmağını geçemeyecek kadar köşk var? Çünkü 1900'lü yılların başında büyük bir yangın çıktı ve buradaki tarihi köşklerin hemen hemen hepsi yandı. Ben de 2008 yılından beri devamlı geliyorum. Pendik'te çok fazla bir değişim göremiyorum açıkçası. Ama yine nüfusu itibariyle kalabalık olan ilçelerimizden birisi. Sosyal ve kültürel olarak daha da çok gelişebileceğini düşünüyorum. Çünkü büyük bir genç nüfusu var. Bu genç nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak daha fazla yatırımın yapılması şart. Veli Baba Camisi'ne geldim. Burada Veli Baba Türbesi'ni göreceğiz. Aynı zamanda tarihi bir Osmanlı çeşmesi var. O çeşmeyi de göreceğiz. Elhaç Mehmet Ağa Lale Devri'nin hassa mimarbaşısı olarak çok sayıda önemli esere imzasını atmıştır. Osmanlı sisteminde Kayseri il merkezinin dahi taşla kabul edildiği göz önüne alındığında uzmanlar Kayseri köylerinde Lale Devri baş mimarı Mehmet Ağa'nın eserlerinin oluşunu dikkat çekici bulmaktadır. Bunda tabii ki Mimar Sinan'ın etkisi büyüktür. Veli Baba Merkez Camii ve Türbesi. Pendik ilçesinin eski adıyla Dolayoba Köyü, yeni adıyla Veli Baba Mahallesi'nde gümrü olan Şeyh Veliüddin Veli Baba Türbesi buradadır. Türbe merdivenlerini çıkıp Veli Baba Hazretleri oğlu Şeyh Abdülfettah Efendi torunu Şeyh Selim Efendi'nin yattığı sandukaları görürsünüz. Yan yana dizilen kime ait olduğu bilinmeyen 5 sandukanın daha burada bulunduğunu görüyorsunuz. Türbe duvarında kim tarafından yazıldığı bilinmeyen Veli Baba, Veliüddin başlıklı levhada genel bilgiler verilmektedir. Bu levhaya göre Veli Baba hakkında bilgiler şöyledir. Asıl adı Tophaneli Veliüddin Efendi'dir. Tekirdağ'dan Üsküdar'a Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin getirdiği, bu sebeple 1600'lü yılların başlarında doğduğu kabul edilmektedir. Aziz Mahmut Hüdayi'nin vefatından sonra Tophane'de İlyas Çelebi Mescidi'nde Orta Cami'de şey olduğu, miladi 1696 yılında vefat ettiği keşif ve keramet sahibi bir pir olduğu kabul edilir denilmektedir. Ancak bilgiler kesin değildir. Aynı levhaya göre Veli Baba Hazretleri'nin Dolayoba köyüne nasıl geldiği hakkında bir bilgi olmadığı da bildirilmektedir. Cami 1998 yılında yapılmıştır. Ondan dolayı tarihi olmadığı için gezmiyorum içini. Burası Osmanlı Devleti zamanında bir köydü. Şimdi bir mahalleye dönüştü. Hala bir köy havasını barındırıyor. Ama yavaş yavaş sitelerde bu tarafa doğru yayılmaya başlamış. Şimdi tarihi bir cami ve bu camide yer alan tarihi çeşmeyi görmeye gidiyoruz. Pendik'te göreceğiniz tarihi eserler ve mekanları anlatmaya devam ediyorum. Tarihi Yaylarköy Camisi'ne geldim. Şimdi bu cami hakkında kısaca bilgi verelim ve burada ilginç bir anekdot var. Çeşmesini iyi inceleyin. Yaylarköy'ü Osmanlı Devleti'nden kalan tarihi bir köy camisidir. Ve buranın çeşmesi meşhurdur. Şimdi çeşmesini görmeye gidelim. Yaylarköy cami avlusunda çeşmenin ayna taşı olarak kullanılan bir mermer Bizans lahdi vardır. Aydus Kalesi'nden getirildiği söylenen bu lahdin ön yüzünde ortada bir medusa bulunmaktadır. Lahit çeşmenin su haznesi olarak kullanılmaktadır. Avluda Bizans sütun başlığı bulunmaktadır. Bir aksilik yaşadım. Telefonum düştü. Mikrofonun bağlantı eki kırıldı ve dış ses çok fazla geliyor, tahmin edebiliyorum. Şimdi yine Yayalar Mahallesi'ndeyim ve burada görülmesi gereken bir yer var.
Horasan erenlerinden Pir Keskin Sultan'ın türbesi. Pir Keskin Sultan hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Bir hayırsever tarafından burası 2002 yılında yaptırılmış. Burayı merak edip görmek isteyenler gelebilirler. İçeriye baktığınız zaman içerisinin aynı zamanda cem törenlerinin düzenlendiği bir alan olarak da, bir odacık olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir Alevi türbesini daha tanıttıktan sonra ilerlemeye devam ediyoruz. Gezimizin bitmesine az kaldı. Pendik'i adım adım geziyoruz. Pendik gezimizi burada bitirdik. 2 yere uğradık ama 2 yeri bulamadık. Nereyi bulamamıştık? Bir, Sultan Konağı. Abdülmecit Efendi tarafından yaptırılmış olan diğer adıyla da aynalı konak yıkılmış, sadece kalıntıları kalmıştır ama bulamadık. Çamlık mahallesindeydi. Kurtköy'de Sümbül Sokak'ta bulunan tarihi bir çeşme vardı. O çeşmeden de eser kalmamış, ondan dolayı orayı da göremedik. Eğer bu kalıntı ve bu çeşme hakkında bilgisi olan varsa yorumlara yazsın. Bunun yanında kaybımızda bir de mikrofon oldu. Onu telafi ederiz, tesellisi olur. Evet, Pendik gezimiz burada bitti. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.